Dünyanın bölünmüş tek başkenti olarak geçiyor ve sadece bu tel örgüyle arkadaşlar. 2005 model tek şahıs. Bunun fiyatı 5500'dür. 750 böyle kartonu. Gelecek olan kişiler için şunu söyleyebilirim. Erkeği, evli ve çocuklu bir aile ise. Vergi yok. Vergi tamamen yok burada. Yok. Hem Ermenilerin bu eskiden Ermeni okullarıymış bu 3 bina. Okul olarak kullanmışlar. Evet. Kıbrıs alkol fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. İngiltere'den ve Japonya'dan ithal edilir. Burada plakalanır. Arkadaşlar buradan geçerken bunları fark ettim. 84.000 liraymış bunun fiyatı 70'lik. Herkese hayırlı sabahlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Arkadaşlar burayı biliyorsunuz. İlk videomu izleyenler, geliş videomu izleyenler burayı bilir. Tekrardan buraya geldim. Sahayı göstermiştim sizlere, buraya göstermiştim. Bu yapıları, evleri göstermiştim. Burası tamamen böyle kafeler caddesi, kafeler sokağı diyelim. Burası yaz ayında çok kalabalık oluyormuş. Son videoya hoş geldiniz. Bu Kıbrıs'ın son videosu arkadaşlar. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi de araba fiyatları, araba kiraları, buradaki yaşam, alkol fiyatları. Biliyorsunuz ben gittiğim ülkelerde alkol fiyatlarını çok göstermiyorum. Benim ilgimi çekmediği için ve bana hitap etmediği için çekmiyordum. Fakat yorumlar, mesajlar, sorular aldım. Merak edenler varmış. Onlar için alkol fiyatını göstereceğim. Araba kiralama, araba satın alma, burada yaşam. Bunları böyle bu videoda toparlayıp sizlere anlatacağım. Hatta araba fiyatları konusunda bir tane rentekarcıya gideceğiz, galeriye gideceğiz. Orada arabaları bizzat kendi gözlerimizle göreceğiz. Göstereceğim sizlere. Araba fiyatlarına bakacağız. Bakalım araba fiyatları, alkol fiyatları ve genel fiyatlar nasıl? Haydi başlayalım. Arkadaşlar yanımda Muhammed ile Ferhat var. Benim videolarımı izleyenler Muhammed ile Ferhat'ı bilirler. İkisi de burada psikoloji okuyorlar. İkisi de benim hemşerim oluyor kendilerine. Çok teşekkür ederim. Valla bugüne kadar beni misafir ettiğiniz için, her yere götürdüğünüz için, yardımcı olduğunuz için ikinize de çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Vallahi. Ne demek ya, sanki ne yapmışız? Seninle beraber biz de gezdik. Bir faydamız değil mi? Eğer ne mutlu bize. Biz de gezdik. Bizim için çok iyi oldu. İyi ki gelmişsin. Burası Rum tarafı arkadaşlar. Ben ilk videoda şu arka tarafa göstermiştim sizlere. Caddeyi göstermiştim. Burada küçük bir büfe var. Böyle bir çay içelim dedik sabah sabah. Sağ tarafımız Rum. Yani şu gördüğünüz insanlar büyük bir ihtimalle Kıbrıs Cumhuriyeti Rumları. Aynen, Kıbrıs Cumhuriyeti. Aynen. O tarafa da zaten genellikle buranın 74'ten sonra gelen insanlar da giriş yapamıyor oraya. Sadece kütük olarak Kıbrıs'ta olan vatandaşlar giriş yapabilir. 74'ten önceki. Evet, 74'ten önceki vatandaşlar. Yani 74'ten sonra gelenler hiçbir şekilde giriş yapamıyor. Hemen şu arka tarafta giriş var. Arkadaşlar böyle arabaların giriş çıkışı var değil mi? Oradan yaya girişi var ve araba giriş çıkışları var. Oradan girip çıkabiliyorlar. Hani alışverişlerini, bir merkez var, çarşı. Oradan alışverişlerini yapıp gidiyorlar. Çünkü burası oraya göre daha ucuzmuş onlara göre. Çünkü orada bu tarafta euro ve sterlin geçiyormuş arkadaşlar. Bu tarafta Türk lirası, biliyorsunuz. Türk lirası, sterlin ve euro karşısında değer kaybetti. Yani askeri girişinde zaten kimliklerini gösteriyorlar tekrardan. Evet. O şekilde giriş yapıyorlar. Çoğu zaten bu tarafa gelip yakıttır, mutfak malzemeleri de, evin bütün eşyalarını zaten buradan alıyorlar. Onun dışında zaten oranın euro bazında maaş aldıkları için buraya gelip rahatlıkla o parayı bozdurup istedikleri her şeyi alıyorlar. Yani aramızda bir tel örgüsü var sadece. İki farklı yaşam diyebiliriz açıkçası. Dünyanın bölünmüş tek başkenti olarak geçiyor ve sadece bu tel örgüyle arkadaşlar. Benim dikkatimi çeken caddelerin temizliği oldu. Buradan zaten çok belli oluyor. Tertemizmiş ya. Aynı zamanda yaşam standartı. Yaşamları da kaliteli. Tabii. Şu anda bir kiliseye geldik arkadaşlar. Arap Ahmet Paşa mahallesindeyiz. Ben buraya gelmiştim de buraları gezdim mahalleyi ama bunu ben es geçmişim. Görmemişim, fark etmemişim burayı. Ermeni kilisesi burası. Ermeni kilisesi. Bu mahallede eskiden Ermeniler, Rumlar, Türkler Osmanlı zamanında beraber iç içe yaşıyorlarmış zaten. Eskiden zaten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge zaten. Osmanlı zamanında yaşayan birinin eve dururken karşı tarafında farklı bir kültüre mensup, farklı bir ülkeye mensup Ermeni
Hemen onun ilerisinde aynı zamanda bir Rum vatandaşı mesela. Bunların hepsi birlikte iç içe zaten bir topluluk olarak yaşıyorlardı. Bu ilk yapım olarak 1116 senesi mi öyle bir şey gösterirler. 1116 senesinde yapılmış Ermeni Kilisesi burası. Bu ben tarihçilerden duyduğuma göre burası Lüzünyen yapımıdır. Burası Luzinyan Krallığından kalma. Evet 1100'lerde Luzinyan Krallığı burayı hanedanı burayı yönetiyordu. Evet. 1489 yılına kadar da yönetmişler. Evet Osmanlı'dan öncesine kadar. birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış galiba burası. Siz nerelisiniz? Ben Türkmenistanlıyım. Ben onu diyecektim. Diyecektim ki Kazakistan, Kırgızistan o taraf hepsi zaten aynı. Çok memnun oldum. İsminiz neydi? Bayram. Ben de Fuat. Çok memnun oldum. Yok. Maydanoz. Maydanoz. Çok değişik oldu bu şimdi. Kilisede maydanoz. Yok, o satarlar sokakları böyle bir şey araba. Sorarlar böyle evlere. Evet. Aa. Bir de burada öğretmenler olur. Normalde burası Türkiye Teknoloji Takımı, TÜİK Vakfı, Selçuk Bayraktar'ın robotik kodlama okulu vardır bunun içinde. Ya. Dışarıdaki 3 bina robotik kodlama okullarıdır. Vay be buradaki. Evet. O 3 bina. Evet. Bayağı şeymiş, büyükmüş burası. Büyük. Burası böyle bir han gibi sanki. Hanın içinde bir kilise Yok. gibi. Burası normalde Ermeni kilisesi ve manastırı geçer buraya. Evet. Hem Ermenilerin bu eskiden Ermeni okullarıymış bu 3 bina. Okul olarak kullanmışlar. Evet. Bu anaokul, ilkokul, ortaokul böyle kullanmışlar zaten. Arkası da manastır bunun. Manastır da aynı şeyde bir havlunun içinde zaten bunlar hepsi. Evet. Arap Ahmet Paşa mahallesinde Osmanlı döneminde Ermeniler, Rumlar, Türkler hepsi iç içe yaşıyorlarmış. Yani bayağı kültürel bir zenginlik olmuş. Her kültürden, her medeniyetten gelmişler, yaşamışlar iç içe. Şöyle de bir şey var mesela abi belki daha iyi bilir. Bir Osmanlı evi var karşıda. Hemen Ermeni oturuyor. Evet, Kapısının evet, hemen öyle üstünde haç işareti veyahut Rum, Kıbrıslı Rum aile yaşıyor. Hepsi böyle üçü Var burada evler, kaç işaretli daha evler var burada. var değil mi? O eski evler, şu dışarıdakiler. Şimdi buradan ara sokağa girdiğinizde zaten bu duvarlara Haç işaretleri var. Bir Osmanlı işaretleri Var. falan var. Belli oluyor bunlar. Ya. O zaman onlara ait değil mi? O zamanlardan. Zaten Ermenilerin evleri öyle yapılmış ki bak sokağın bu tarafında kapısı var, arkada da mutlaka kapısı varmış onun. Bir de arkadaşlar bir önceki videolardan bahsetmiştim zaten sizlere. Kırmızı plakalı araçlar buradaki kiralık araçlar. Onları belirlemişler ki buradaki halk onlara dikkat etsinler. Acemi oldukları belli olsun. Çünkü hani yollar ters ya. Sağdan bizim Türkiye'deki gibi araçlar sağdan akmıyor. Soldan. Direksiyonlar da sağdan. Hani tam tersi oluyor. Ben buna bir türlü alışamadım. Sürekli böyle bir sanki böyle kaza yapacakmış gibi geliyor insana. O iş çok sıkıntı. Biz Evet. zaten trafikteyken hemen fark ediyoruz. Türkiye'den mi gelmiş, burada mı yaşıyor? yeni Belli şoför ediyor. mü? Hemen anında. Evet. Siz alışmışsınız ama. Biz artık alıştık Çok ya. alışmışsınız. Ben şaşırdım ona. İlk başlarda biz de bayağı bir zorluk çektik aslında. Yani tam böyle normal yere giderken bile sağa sola bakıyoruz sürekli. Aman dikkat edelim, aman araba çarpmasın. Ama kısa bir süre içerisinde alışırsınız ya. Bir hafta falan. Araba kullanmayabilen biri için zaten bir zorluk yaratmıyor. En fazla bir hafta. Bir haftadan sonra istediğiniz gibi her türlü alışırsınız. Yani o da burada yaşamayı istiyorsanız hani burada Türkiye'den gelip burada yaşamak isteyen insanlar için ne yapmaları gerekiyor bunun için? Kiralar ne kadar? Mesela ben örnek veriyorum. Ben geldim buraya. Yaşamak istiyorum burada. Kiralık ev tuttum. Tabii. Yaşayabilirim. Tabii ki de. Ha, Şu çalışabilirim. şekilde. Yani biliyorsunuz ki öğrenciler için burada bir muhaciret diye bir sistem var. Yani oturma izni diye geçiyor. Eğer ki öğrenciyseniz zaten öyle bir sorununuz olmuyor. Ama eğer ki hani buraya çalışmaya geliyorsanız mutlaka bir çalışma izniniz olması gerekiyor. Çalışma iznini yaptıktan sonra dilediğiniz kadar bir kalabilme ihtimaliniz oluyor tabii. İlk 6 ay böyle bir giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Ondan sonra giriş çıkış yaptıktan sonra zaten herhangi bir sorun problem kalmıyor. Burada yaşamayı düşünüyorsanız yaşayabilirsiniz aslında hani ama özellikle bekarlar için bir tık daha aslında. Güzel. Gençler için, bekarlar için. Tabii. Gelecek olan kişiler için şunu söyleyebilirim. Eğer ki evli ve çocuklu bir aile ise mutlaka yani karı koca
birlikte çalışması gerekiyor. Çünkü burada ciddi derecede bir hayat pahalılığı var aynı zamanda. En düşük kira ne kadar ki? Ya şu anda en düşük kira 15 bin liradan başlıyor. En az. 15. En az bir 15 bin liradan başlıyor. O da çok yeni lüks evler değil. Minimum 20-25 yıllık dairelerden bahsediyorum. En yüksek de zaten 50-60-70 bin, 80 bine kadar da çıkabiliyor. Ondan dolayı söyledim zaten, hani bekar gelen öğrenciler için ya da bekar için gelip buraya çalışmak isteyen arkadaşlar için 3-4 kişi de aynı evde oturup aynı kirayı paylaşabiliyorlar aralarında. Tabii evliler için bir tık daha bu zor oluyor. Ama bunun dışında herhangi bir zorluk, problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Burada tek önemli olan şey çalışma izinleri. Çalışma izni yaptıktan sonra burada kalabilirler. Öğrenciler için zaten herhangi bir ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Burada hayat güzel. Sen de Ama pahalı. Pahalı. Sadece bir arkadaşlar araç kiralama bunlar bir onlara bakacağız zaten. Araba fiyatına geçeceğiz. Önce bir alkol fiyatlarını göstereceğim sizlere. Burada alkol ile araç sadece çok ucuz. Tabii. Bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Aslında bu sistem zaten yurt dışının birçok yerinde var. Hani yurt dışına gittiğiniz zamanda da zaten insanlar böyle bir şaşırıyor. Ya bu kadar ucuz mu? Biz niye bu kadar fazlaya alıyoruz? Veyahut da niye bu kadar bizim ülkemizde pahalı diye. Burada bir tık daha vergi sistemi, işte ÖTV'sidir, KDV'sidir daha düşük burada. Burada istediğiniz gibi araba sahibi olabilirsiniz. Yani Türkiye'de belki 6-7 yıl çalışıp da ya da 10 yıl çalışıp da alamayacağınız arabayı burada iyi bir çalışma sistemiyle 2 sene içerisinde alabilme şansınız var burada. O açıdan buranın avantajları var ki bundan 2-3 sene öncesine kadar da zaten araba fiyatları çok daha ucuzdu. Hani şu anda bizim gözümüzde birazcık daha arttı fiyatlar ama 200 sene öncesine kadar ciddi derecede ucuzdu. Burada hani araba konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsak zaten burada toplu taşıma sorunu olduğu için genellikle buranın kendi halkı da mesela buranın yerlilerinden olan arkadaşlarımız var. 18 yaşına bastıkları gibi genellikle araba alınıyor. Çünkü ciddi derecede bir toplu taşıma sorunu var. Buradan bir bölgeden bir bölgeye gidebilmek için bazen işte 2-3 otobüs değişen arkadaşlarımız oluyor zaten. O açıdan büyük problem. Bir de arkadaşlar burada okuyan öğrencilerin hani neredeyse çoğunun aracı var. Öğrenciler için de çok sıkıntı. Öğrenci videosunu ben çekmiştim, hani burada okuyan Türk öğrencilerle ilgili bir video çekmiştim. Hatta şöyle okumak isteyen öğrenciler için de böyle faydalı olacak bilgiler verdik. Öğrencilerden düşüncelerini aldık. Öğrencilerle biraz konuştum vesaire. Şu anda alkol fiyatına bakmaya gideceğiz. Oraya bir fiyata bakalım alkol fiyatları nasıl sizin için, alkol severler için, merak edenler için o kısma geçeceğiz hemen. Kıbrıs alkol fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım Kıbrıs alkol fiyatları ne kadar? İzin aldık arkadaşlar, sağ olsun izin verdiler. Bu market tamamen alkol marketiymiş. Alkol ve sigara. Alkol alkollerden anlamadığım için isimleri de bilmiyorum. Jack Daniels'ı sadece biliyorum. Bunu böyle fiyatını göstereyim sizlere. 1200 liraymış bir tanesi. Şöyle 70'lik var 800. Bu 70'lik Jack Daniels 660. Şöyle bu var. Bunun da fiyatı 200 liraymış. 300 liradan 200 liraya düşmüş. 70'likmiş bu da. Bu vodka var. 70'lik vodka 1129 liraymış. Şöyle şarap bölümü. Bunlar şarap aynen. Şu şampanya mı şarap mı bilmiyorum ama 660 liraymış bu. Sarafin 75'lik. 1865 var böyle. Bu şarap mı? Şarap herhalde bu. Vallahi anlamıyorum ya. Şarap bu herhalde. Bunlar ne oluyor? Şampanya. Şampanya bunlar. Tatlı şampanya ama çok güzel. Yani 1200 civarı Türkiye'de fiyatı. Efes Pilsen 48 liraymış şişesi. 50 liraymış kutusu bunun. Rakı var burada. Rakının fiyatı 2x100, yani bu ikili 890 liraymış. Yeni rakı 2x100 milim 1130 liraymış. Bu ikili rakı arkadaşlar Beylerbeyi göbek rakısı yazıyor. İkili 100 milim 1590 liraymış bu ikili. Arkadaşlar buradan geçerken bunları fark ettim. 84 bin liraymış bunun fiyatı 70'lik. 52 bin lira, 13 bin lira, 8200 lira. Zaten bunlara bakmamıza gerek yok. Bunlara hiç bakmıyorum ben. Ya bu nedir arkadaşlar, 84 bin lira. Bunu alan oluyor mudur acaba ya? Karton fiyatları 760 lira. Burada gördükleriniz. Şöyle Parlament uzun var, Parlament var. Marlboro var. Bu raf 760. Bunlar 750 böyle kartonu. Aşağıdakiler
720, 720, 750, 760 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelirseniz arkadaşlar burada 3 litre alkol alabiliyorsunuz. Bir de 3 karton sigara hakkınız var. Bilginiz olsun. Bunu sordum, en çok tüketilenler arasında Şiva'da var. Viski mi bu? Viski. 1100 liraymış. 100 milim. Arkadaşlar Ballantines, bu da viski çeşidiymiş. Fiyatı da 525'miş. 100 milim. Şimdi arkadaşlar alkol fiyatlarını gösterdim sizlere. Alkole ne kadar uzak olduğumu anladınız. Büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Buranın asgari ücreti 37.000 lira. Ona göre kıyaslama yapabilirsiniz. Ha, buradan da buraya geldiğinizde, tatil yaptığınızda 3 litre hakkınız var. 3 karton hakkınız var. Onu da söyledik. Şimdi araba fiyatlarına bakmaya geldik. Böyle bir cadde var. Bu caddede birkaç tane galeri, yani rent-a-car'cılar varmış. Burada arabalar falan satıyorlar. Zaten burada vergi sistemi olmadığı için Türkiye'ye göre daha ucuz. Yani 3 katı kadar bir oranın daha az olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Vergi mesela alınmıyor araçlardan. vergi almaz hiçbir türlü. Ondan dolayı ucuz olabilir. Kıbrıs'ta en ucuz iki şey gösteriyoruz. Bir alkol, Bir bir de aynen bunlar araç. ucuz. Çünkü vergileri düşük olduğu için. vergi yok. Vergi tamamen yok burada. yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burası sizin mi acaba burası Muhammed Bey? Ortak. Evet. Ortak gidiyor. Bizi Fırat abinin yanına getirdim seni. Fırat abi. Evet. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz, Hoş merhaba. bulduk. Teşekkür ederim. Kiralık araba olarak bir bilgim yok. Nedir şu anda piyasa vesaire, ama bizim ülkemizde sürülebilecek araba, yolda gidebilecek araba 4.000 sterlinden başlar. Ucu bucağı yoktur. 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 artık o bir skalaya göre değişir. Tabii. Senin seçebileceğin. Ortalama Japon arabaları adamızda en çok tercih edilen arabalardır. 8.000'den başlar 15.000'e kadar gider. 20.000, 25.000. Tabii. Durum bu. Sterlin zaten şu anda 45 civarında arkadaşlar. Yani onun hesaplamasını yaparsınız. Yani en düşük 4.000 sterlin, ortalama 180.000 liraya yakın bir araç fiyatı, yani araba bulabilirsiniz. Hatta daha düşüğüne de var. Tabii onlar birazcık daha eski modeller. Ama rutin olarak hani kullanabileceğin, sürebileceğin bir araba istiyorsanız minimum bir 150-160 bin lira falan bir gözden çıkarmanız gerekiyor. Buradaki araçlar sıfır mı yoksa ikinci el mi? Bunlar yurt dışından ithal edilen ikinci el araçlardır kardeş. İngiltere'den ve Japonya'dan ithal edilir. Burada plakalanır ve o şekilde satışa sunulur. Şimdi buradaki en ucuz arabayı gösterebilir miyiz? Kardeş, burada en ucuz araba. En uygun hangisi? Bak, burada bir Toyota Corolla var. 200.000 kilometrede tek şahıs, kazasız belasız bir araba bu. Sağ direksiyonda Sağ oluyor. direksiyondur. Bizim ülkemize sağ direksiyon gelir. 2005 model tek şahıs. Bunun fiyatı 5.500'dür. Nakit gelene 5.000, hayırlı olsun yani. 5.000 euro. 5.000 sterlin, İngiliz poundu. Sterlin. 5.000 sterlin. Evet, bu da BMW. Aşağı yukarı 2016 model. Gideri de 15.000-15.500 Sterlin. İngiliz poundu, evet. Yani Bu- bir 600 bin lira civarında. Bu en pahalı olan mı yoksa? Yok, bu da orta standartlardadır. Orta. X3'ümüz vardır 38.500. X1'imiz vardır 27.500 gibi değişir yani. Bu Toyota'ları 4x4'leri, yani şu aracı Evet. çok seviyorlar buradaki halk. Doğrudur. 4x4 arabalar ülkemizde sevilen arabalar. Özellikle Toyota olunca tabii uzun yıllar kusursuz, hatasız, arızasız, sadece servis yapıp binebileceğiniz arabalar bunlar. Bunun fiyatı ne kadar? 38.500 de bunundur. 38.500 kilometre vesaire. Kilometreleri aşağı yukarı 50.000, 60.000 bu civarlarda ilerler. Genellikle sıfıra yakın oluyor zaten. Yani kilometreleri de çok yüksek olmuyor zaten bu araçların. Bu araçlar aynı zamanda genellikle buradaki yerli halk çok seviyor. Genellikle kendi köylerine doğru giderken ya da kendi işlerinde, dağ bayır, özellikle avcılık burada ciddi derecede Yaygın. çok yaygın. Ondan dolayı da böyle yüksek araçlar, hatta dün bayağı bir şeye Evet. doğru giderken biliyorsun. Bayağı yüksekti. Bayağı Karadeniz yüksekti. dağları gibi. Aynen, Karadeniz dağları gibi. O dağlar içinde genellikle bu tarz yüksek böyle torku, böyle gücü yüksek olan arabaları tercih ediyorlar. Bu arabanın fiyatı da 38 bin, ortalama 1,5 milyon, Evet, evet. 600 bine denk geliyor Türk lirasıyla. Aynı Yılları da zamanda- 3 yıl, Tabii, 4 Türkiye'de bu ne kadar olur?
Türkiye'de bu şu anda bunun fiyatı ne kadar abi? Ortalama bir 4-5'i var mı acaba? Yani inanın hiçbir bilgim yok Ortalama ama bir- minimum 3 katı. Minimum Evet, üç. 3 kat 3 vardır. 4-5 milyon TL. Ya 3-4 milyon arası 3-4 vardır milyon. kesinlikle aynen. Ya az önce zaten baktım o araç zaten 4000 sterlin civarında söyledi zaten abi. Ya ortalama 200-250 bin lira civarında. Şu an belki o bile Türkiye'de 500 minimum vardır aynen, ya. 500 bin 700 bin civarında vardır. Arkadaşlar içeride şöyle bir motor fark ettim de dikkatimden kaçmadı. Motor seviyorum biliyorsunuz. Bu ne motor bunun? Bu Cafe Racer türü olarak geçen bir motosiklet. İngiliz model Triumph'ın 1200 cc'lik güzel eski model bir yarış motosikletini andıran yeni bir motosiklet. 2019 model. 17.500 diyoruz buna. İngiliz pound'u bu da. Gidiyorum. Evet. Bir gezinin daha sonuna geldik. Evet. İyi ki geldin kardeşim benim. 3 gün boyunca bir dolu dolu beraber böyle unutamayacağımız anılar biriktirdik. Çok güzeldi. Ben hiç unutmayacağım zaten. Değil mi? Maceralı oldu biraz. Çok Maceralı maceralı oldu. geçti zaten. Benim için. O zirveye çıkmamız falan. Tabii tabii. Ve o zirve çıktığımda da hastalandım ben. Bugün biraz hastaydım. Kusura bakmayın. O yüzden konuşmadı. Tabii fazla video dahil olamadım bugün. Ama gene de eline geleni yaptım. Otobüs yakında otobüsleri yani yok. Eyvallah her şey için çok Ne teşekkür demek? ederim. Gerçekten Yine bekleriz. çok makbule geçti. Benim bir kusurum olduysa siz Yok estağfurullah. Affola Hiçbir şekilde yani. Tam kusurun tersine. olmadı dostum. Hiç- Aksine uzaktan izleyince insana biraz basit, kolay geliyor. Aslında ne de olsa bir yerleri geziyor diyorsun ama biraz işin içine girdikten sonra aslında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu farkına varıyorsun. Gerçekten çok büyük bir emek var ortada arkadaşlar. Siz de destek verip yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Fuat biz Bey'in vedalaşıyoruz. kanalına abone olmayı da unutmayın. Benim uçağım var. Ben giriş yapacağım. Çekim işlemlerimi yapacağım. Kendine çok iyi bak. Tekrardan görüşürüz inşallah. Zaten Cizre'de görüşürüz. Tabii, tabii, İnşallah. Cizre'de görüşeceğiz. İyi bak. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. günlerinde başarılar gene. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi. Bay bay. Özleneceksin ha. Haberleşelim. Sizler de öyle üzüleceksiniz. Dikkat et kendine. Kendinize iyi bakın. Maalesef. Allah'a emanet Sana olun. da ama olsun. Cizre'de Senin görüşürüz. sayende gezdik. Valla çok teşekkür ederim. Buna çok mutlu oldum işte. Gerçekten yani gerçekten Ben de çok keyif aldım. Ben aşırı keyif aldım. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Ben de Hiç yani. düşünmemiştim. Zaten ilk videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Ben hostele gidecektim ama iptal oldu. Nasip kısmet işler. Aynen. de böyle oldu. Aynen. İyi ki böyle oldu. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yani arkadaşlar ilk videoyu biliyorsunuz. İzleyenler bilir. Burada ben biraz kötü giriş yaptım. Çünkü hostel tuttuğum otel daha doğrusu 3800 lira para boşa gitti. Otel Rum tarafında kaldığı için oraya gidemedim. Mail attım, dönüş yapmadılar. İade istedim. Hiçbir şekilde dönüş yapmadılar. Cevap bile vermediler. Yapacak bir şey yok. Benim hatamdı. Benim bakmam gerekiyordu. Aklıma gelmiş. Benim zaten Lefkoşa'nın ikiye bölündüğünü bilmeme rağmen buna dikkat etmedim. Vallahi çok keyifli geçti ya. Çok keyifli günler geçirdim burada. Ben tekrar buraya geleceğim. Kesinlikle herkesin bir defa gelip görmesi gereken bir yer Kıbrıs. Gelin görün abi, sahili güzel, Mausa tarihi yerler güzel. Özellikle Lefkoşa ve Gazi Mausa'da tarihi yerler. Oraları gezebilirsiniz. Tarihi yerleri gezebilirsiniz. Şu an Ercan Havalimanı'na geldim. Benim 1,5 saat sonra uçağım olacak. Check-in yapacağım, giriş yapacağım, kapıya gidip oturacağım, bekleyeceğim. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur bu bölüm. Bir sonraki videoda, bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Bir sonraki ülke neresi olsun arkadaşlar? Neresi olabilir? Bunu yorumda yazabilirsiniz. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, mobilden yani telefondan izliyorsanız bir puanı vermek için yorum kısmını sola kaydırıp puan verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.